Fakir kardeşim, bu tünelden karşımıza ne çıkacağı belli değil. O yüzden ben tek gidiyorum, tamam mı? Zengin dikkatli ol abi lütfen. Zengin Bey isterseniz ben de sizinle geleyim. Hayır Kerem komiser, tek gideceğim. Merak etmeyin beni. Elimden geldiğince dikkatli olmaya çalışacağım. Evet, gidelim bakalım. Tünelin sonundan karşımıza ne çıkacak derken... Bu da ne? Aklını kullan. İyi de ne alaka? Her neyse, burası bir yere gidiyor. Gidelim bakalım. He? Neden gidemiyorum? İyi de buradan geçemiyorum. Yoksa burada görünmez bir blok mu var? Evet işte geçemiyorum. Gerçekten geçilmiyor. Allah Allah. He? Burada bir kapı açıldı. İşte kapıyı açtım. Gördünüz mü arkadaşlar? Görünmez bir kapı varmış. Çok garip, çok garip. Her neyse, devam edeyim yola. Bakayım burası nereye gidiyor? Şuna baksanıza. Bu da ne ya? Burada bir kazma var. Allah Allah ya. Her neyse suya atlayabilirim buradan. Atlayayım bakayım suya. Hop. Aa! Ne oluyor lan? Havada uçuyorum resmen. Allah Allah ya ne oluyor? Tam ortada dur ve altını kır. Bir tane de kazma var. Tam ortada dur ve altını kır. Bu ne demek ya? Kazmayla tam altımı mı kırmamı istiyor? Arkadaşlar burada görünmez blok var. Evet, artık eminiz buna. Her neyse, tam ortada durayım ve altımı kırayım bakalım. Nereye gidecek burası? Çok merak ediyorum ya. Haydi bakalım. Tam burayı kıralım. Hadi, hadi. İşte kırıldı gerçekten. Tamam, yola devam edelim. Bakalım nereye gidecek burası? Çok garip, çok garip. Nereye gidiyor burası ya? Şuna baksanıza arkadaşlar. İşte buradan da geçemiyorum. Gidemiyorum bakın. Şu anda ileri gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum gerçekten. Burada da acaba değişik bir şey mi var? Acaba burada da gizli bir buton falan mı var ya? Belki butonu bulmaya çalışacağım. Şöyle tıklayayım etrafa. Yok yok. Gizli buton da yok. Belki de geçiş yeri üsttedir. Şöyle işte. Bakın buldum. Gerçekten üstteymiş. Zıplayarak geçtim buradan. Tamam. Şimdi yola devam edeyim. Burası nereye gidiyor böyle ya? Her neyse geçeyim şuradan. He? Geçemiyorum buradan da. Ne oluyor lan? Allah Allah ya ne değişik yer yapmışlar. Burada sanırım görünmez bir basamak var. Görünmez basamağa basınca da işte bu kapılar açılıyor. Şöyle kenardan geçeyim o zaman. Evet geçtim. Lavların üstünden geçmek istemiyorum. Şuradan geçeceğim. Ama gidilmiyor ya. Öf ya şimdi lavların üstünden mi geçeceğim? Korkuyorum birazcık. Lava düşersem buradan çıkamam. Geri mi dönsem acaba? İşte geri dönebiliyorum. Ama buranın sonunu da merak ederim bu sefer ya. Fakir ve Kerem komiser bana güvendi yukarıda. Bunu başarmam lazım. Her neyse yavaş yavaş gideyim böyle. İşte lavların üstünde de görünmez bloklar var arkadaşlar. Lava düşmüyorum resmen. Umarım herhangi bir yerde görünmez blok kırılmamıştır da lava düşmek istemem. Her neyse şöyle yavaş yavaş devam edelim. Şurada bir tabela var. Bakalım ne yazıyor tabelada. Çabuk çabuk çabuk. Biraz daha yaklaşmam lazım. Çok korkunç ya. Lavın üstünde yürüyorum resmen. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Düğmeye tıkla. İyi de nerede düğme? Yoksa burada görünmez bir düğme mi var? He? Evet. Gerçekten görünmez bir düğme var. Baksanıza arkadaşlar. Bir yer açılıyor burada. Çok garip ya. Girsem mi içeri? Ya bu tünelin sonu nereye gidecek merak ediyorum ama içerisinden de korkuyorum birazcık. Ya karşıma bir yaratık çıkarsa ve buradan çıkmak için şifre falan isterse benden. Öf ya dur bir daha tıklayayım. İçerisi boş gibi gözüküyor ama. Gireceğim ya gireceğim. İşte orada bir sandık var. Bakayım ne işe yarıyor. Buraya da geçemiyorum. Öf ya öf ya. Şimdi burada da görünmez bloklar var. Buranın sonuna ulaşmam lazım galiba. Buraya bir labirent yapmış olmalı. Evet evet. Şöyle etrafa basayım. İşte. Kapı açıldı. Şuradan geçmem lazım. Evet geçtim arkadaşlar. Burada da görünmez bloklar var. Evet. Buradan nasıl geçeceğim? Ha? İşte geçiş yönünü buldum. Burada da görünmez bloklar var. Çok karmaşık yapmışlar ya. Çok karmaşık. Nasıl geçeceğim şimdi burayı nasıl? Bakalım zıplayarak geçiliyor mu? Belki geçiş yerini üste koymuşlardır. Evet. Gerçekten öyle bakın. Geçebiliyorum zıplayarak. Tamam geçtim burayı da. Şimdi sıra burada. Sandıklara çok yaklaştım. Ama hala açılmıyor. Demek ki önümde de hala görünmez bloklar var.
Şuraya geçeyim şimdi. Ha? Buradan yukarı tırmanabiliyorum. Burada görünmez bir merdiven var. Dur. İşte. Buraya da geçtim. Sanırım artık sandıklara ulaştım. Umarım tuzaklı değildir ya. Hemen açacağım, geri kaçacağım. Bakayım ne olacak. Tuzaklı değil ya. Normal sandık, içinde bir kitap gördüm sanki. Evet, gerçekten bir kitap var. Yazar İlker Kaya. Şu kitabı okuyayım bir. Bu sandıkta ne var? Görünmezlik gözlüğü. Allah Allah ya. İlk önce böyle bir yere geldim. Daha sonra karşıma görünmezlik gözlüğü çıktı resmen. Her neyse, şu kitabı bir okuyayım. Bu gözlüğü bulan kişi, sana sesleniyorum. Bu gözlük çok eski zamanlarda bir büyücüden kalan bir gözlük. Gözlüğü çok iyi sakla. Kötü insanların eline geçmesin. Gözlüğü hangi amaçla olursa olsun sakın ama sakın kötü bir amaçla kullanma. Bu gözlük kötü bir amaçla falan da mı kullanılıyor? Her neyse, okumaya devam edeyim. Gözlüğü kötü amaçla kullanırsan gözlüğü yapan büyücünün lanetine kapılırsın. Oha! Bu gözlük sadece iyilik için üretilmiştir. Asla kötülük yapma. Gözlüğü takınca görünmez olursun. Vay be! Görünmez olacağım. Oley be! Çok güzel, çok güzel. Okumaya devam edeyim. Görünmez olduktan sonra diğer görünmez olan insanları, hayvanları, yaratıkları, kısaca her şeyi görebilirsin. Oha! Arkadaşlar, az önce gördüğümüz gözlüğü takınca tüm her şeyi görebilecekmişim. Mesela buradaki görünmez blokları da görebileceğim mi acaba? Her neyse, son kısmı da okuyayım. Yapmaman gerekenleri unutma. Kötülük yapma. Gözlük kötülüğü sevmez. Tamam. Gözlüğü takınca asla kötülük yapmayacağız. Tamam. Sıkıntı yok ya. Haydi bakalım. Alalım şu gözlüğü. Gerçekten burada bir gözlük var. Kaskımı çıkartayım ve şu gözlüğü takayım. Evet, kaskımı çıkarttım. Haydi bakalım, gözlüğü takma zamanı. Ve 3, 2, 1, taktım. Hı? Bunlar da ne? Arkadaşlar bakın, görünmez blokları görebiliyorum. Gerçekten burada merdiven varmış mesela. Görünmez bloklar varmış. Şimdi görünmez insanları da görebilecek miyim? Acaba burada görünmez insan falan var mı? Belki vardır ya. Her neyse. Şuradan şöyle ilerleyeyim. Artık geri dönme vakti. Tünelden bir görünmez gözlük buldum. Arkadaşlar ama bu görünmez gözlüğü kimseye söylemeyeceğim. Fakire de söylemeyeceğim. Çünkü bu görünmez gözlük kötü insanların eline geçerse büyücünün lanetine kapılırmışız. O yüzden ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Fakire söylememeyi düşünüyorum. Hatta hiç kimseye söylemeyeceğim. İşte burada da bir kapı varmış gerçekten. İyi de buradan nasıl çıkacağım? He? Burada da görünmez bir buton var. İlk başta görememiştim. Her neyse, tıkla. Bakayım açılacak mı? İşte açıldı. Çok güzel ya, çok güzel. Arkadaşlar bakın, buralarda hep görünmez bloklar varmış. Çok garip değil mi ya? Aslında buraları boş görüyordum ben. Mesela buradan bakınca oradaki tabelayı görmüştüm. Ama şimdi görünmez blokları gördüğüm için önümü bile göremiyorum. Her neyse, yola devam edeyim. Baksanız arkadaşlar, çok güzelmiş bu ya. Ben bu gözlükle var ya neler neler yaparım. Ama kitapta yazanları unutmayacağım. Gözlüğü hangi amaçla olursa olsun sakın ama sakın kötü bir amaçla kullanma diyor. Tamam, kötü bir amaçla kullanmak yok. Burada da işte görünmez bloklar olduğu için geçememişim. Her neyse, şöyle yandan geçelim. Tamamdır, güzel. Arkadaşlar gözlüğü fakire söylemeyeceğim. Çünkü fakire söylersem Kerem komiser de duyacak. Sonra fakir ağzından kaçırır, başkalarına da söyler. O yüzden ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi. Bu gözlüğü sadece ben bileceğim. Yukarı çıktıktan sonra asla fakire söylemeyeceğim, asla. Hiç kimsenin bilmemesi lazım, sadece ben bileceğim. En iyisi gözümden de çıkartayım yukarı çıkınca da ne olur ne olmaz. Tamam, burada da bir merdiven varmış. İşte aslında ben tam ortadan aşağı düştüğüm için bu merdivenleri göremedim. Ve zaten bunlar görünmez blok olduğu için gözükmüyor. Ya şimdi görünmez insanları görebileceğim ya. Acaba bizim şehrimizde görünmez insanlar falan var mı? Görünmez yaratıklar böyle. Hepsini görebileceğim, hepsini. Her neyse, çıkalım şuradan, çabuk. Yukarı çıkınca gözlüğü saklayacağım. Fakir eğer ki sorarsa tünelden ne buldun diye hiçbir şey bulamadım diyeceğim. Tünelin sonuna gittim ama hiçbir şey yoktu diyeceğim. Her neyse, devam edeyim yola. Çabuk. He? Buraya kadar mı? İyi de buradan buraya nasıl geçeceğim? Dur. Görünmez kapı falan olabilir belki de burada. İşte gerçekten. Ama görünmez gözlük neden bu kapıyı göstermedi ki? Çünkü bu normal bir kapı. Görünmez kapı değil ki. Her neyse. Şuradan yukarı çıkalım. İşte burada da bir kapı varmış.
Aslında buradaki kapıdan geçebilirmişim ya. Ama nereden düşünebilirdim ki? Neyse başladığım yere geri geldim. Arkadaşlar baksanıza ya. Nasıl yerlerden geçtik. Gerçekten çok gizemli bir tünelmiş. Her neyse şu gözlüğü çıkartayım da saklayayım. Evet işte böyle. Gözlük burada. Tamamdır. Hiç kimsenin görmemesi lazım. Şu kapıdan geçelim hemen. Evet kapıyı açtık. Kapattık. Çok güzel. Şimdi yukarı çıkınca hiç kimseye söylemeyeceğim bu gözlüğü. Hiç kimseye. Her neyse çaktırmadan çıkayım. Fakir kardeşim ben geldim. Fakir geldim kardeşim. Ya tünelde hiçbir şey yokmuş ya. Her yeri gezdim baktım hiçbir şey yok. Ne yani? Hani bu tünelde hazine vardı? Fakir baktım gerçekten. İstersen in sen de bak hiçbir şey yok. Ama böyle değişik değişik şeyler var fakir. Görünmez bloklar falan var kaybolabilirsin. Ben bile yolumu zor buldum. Neyse abi ya. Birisi açmış işte. Kapatalım artık bu tüneli. Tamam tamam. Kerem komiser sen bu tüneli kapat tamam mı? Aşağısı birazcık tehlikeli. Görünmez bloklar, lavlar falan var. Hiç kimse gelmesin buraya, girmesin aşağı. Tamam zengin merak etme ben burayı kapatırım. Tamamdır. Fakir ben artık eve gidiyorum kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Allah Allah ya. Tünelde de hiçbir şey yokmuş. Ben de heyecan yapmıştım. Her neyse fakir. Haydi görüşürüz kardeşim. Evet işte bu. Hiçbir şey çaktırmadım. Çok güzel. Şimdi bu gözlüğü takacağım birazcık şehirde turlayacağım. Bakalım şehrimizde görünmez yaratıklar falan var mı görürüz şimdi. Her neyse. Hemen eve gideyim. Çabuk çabuk. Biraz daha şu gözlüğü incelemek istiyorum. Arkadaşlar ama her ne olursa olsun bu gözlükle asla ve asla kötülük yapmayacağız. Şimdi şu kitabı bir daha okuyayım ben de. Bu gözlüğü bulan kişi sana sesleniyorum. Tamam burayı geç. Bu gözlük sadece iyilik için üretilmiştir. Gözlüğü takınca görünmez olursun. He? Gözlüğü takınca görünmez oluyormuşum. Her neyse şu gözlüğü takayım bakayım. Birazcık görünmez bir şekilde etrafta dolaşayım. Aslında görünmez olup milletin evine girip onları korkutabilirim. Yok ya bu sefer büyücünün lanetine kapılırım. Gözlükle kötülük yapmayacağım. Evet evet bunu unutmamam lazım. Her neyse birazcık görünmez olayım şehirde gezeyim. Haydi bakalım takalım şu gözlüğü. İşte ben şu anda görünmez miyim yani? Çok garip hissediyorum ya. Her neyse keşke birisi geçse de bakalım beni görecek mi görmeyecek mi? O tüneli kim koydu oraya ya? Zengin de içeriden hiçbir şey bulamamış. Çok garip değil mi arkadaşlar? Şehrin ortasında kocaman bir tünel var ve içinden hiçbir şey çıkmamış. Her neyse gideyim artık eve. Fakir görmedi beni. Zenginin sesini duydum sanki. Zengin! Neredesin? Zengin! Zengin değilmiş ya. Hayal görüyorum herhalde. Şuradan eve gideyim hemen. İşe yarıyor çok güzel çok güzel. Üstümdeki elmas set bile gözükmüyor ya gözlüğü takınca. Bu gözlük harikaymış gerçekten.